Merhaba, hoş geldiniz. P24'ün yanlış bilgiyle mücadele e, üzerine yaptığı UNESCO ile işbirliği ortaklığında yaptığı projenin bir aşamasının aslında sonuna geldik ve bu aşamasını değerlendirmek için bugün birlikte çalıştığımız, ortaklaştığımız Biyanet ve T24'ten e, editör arkadaşlarımızla bir aradayız. Ayça Söylemez ve Deniz Işık'la beraber ve ayrıca bu projeyi yürüten P24'te projenin yürütücüsü Tansu Pişkin de bizimle beraber e, basın kuruluşlarında daha yetkin ve daha etkili bir haber doğrulama sürecinin oluşturulması için nasıl bir pilot proje geliştirdiğimizi anlatmak için de Tansu bizimle beraber olacak. Bu projeyi ben önce kısaca özetlemek istiyorum. Çünkü aslında 3 yıla yayılan bir proje ve tamamen pandeminin biraz da e, pandeminin getirdiği beklenmedik kazalara uğrayan bir proje. Çünkü önce yüz yüze yapılması ve tamamen atölyeler üzerinden bir eğitimle editörler olsun, muhabirler olsun, hatta gazete içerisinde çalışan stajyerler olsun, basın kuruluşları emekçilerine belirli beceriler ve yetkinlikler kazandırılması ne öngörüyordu proje. Fakat araya pandemi girince özellikle ilk iki aşama dijital olarak yürütülmek durumunda kaldı. Bu kapsamda ilk aşamada bir çeşit Türkiye'de haber doğrulama ve bilgi doğrulama metodolojisini Türkiye'ye getiren kuruluşlarla beraber editörlere yönelik atölyeler düzenlendi. Bu aşamanın ardından bu sefer daha tematik bir atölye dizisi düzenledik ama aynı zamanda da çeşitli basın kuruluşlarının haber merkezlerinde yöneticilik yapan editörlerle ve ayrıca e, basında deneyim sahibi gazetecilerle söyleşiler üzerinden bir rapor hazırlandı. Burada hem pratik olarak neler değiştirilebileceği ama hem de siyasi koşullar ve ekonomik koşulların da Türkiye'de basın kuruluşların bilgi kontrolü süreçlerini belirli standartlar çerçevesinde yerine getirmekte neden zorlandığını aktaran bir rapor hazırlandı. Ve bu raporun altında da birkaç tavsiyeler sıralandı. Ve geldi üçüncü aşama ve son aşama. E, AB tarafından desteklenen ve UNESCO'nun yürüttüğü bu projede bu üçüncü aşamada biz birer pilot uygulama sürdürelim istedik. Bu pilot uygulama içinde iki basın kuruluşu T24 ve Biyanet sağ olsunlar kabul ettiler ve T24 ve Biyanet'e bu proje çerçevesinde dışarıdan ama bunun pek hala içeriden de olabileceğini düşündüğümüz bir haber doğrulama desteği tırnak içinde sunduk. Bunun da amacı şöyleydi. Yani hani o günlük o hayhuyda zaman ayrılamazken bir kişinin sadece son derece zorlayıcı haberlerde o gereken bilgiyi teyitleme işinin sorumluluğunu üstlenmesini sağlamaktı. Aynı zamanda yani yarın öbür gün biliyorsunuz medyaya yönelik destekler de artıyor. Gerek gazetecilik kuruluşları aracılığıyla olsun, gerek daha geniş yardım yapan kuruluşlarla olsun. Böyle nokta atışı acaba basın kuruluşlarına destek yapılabilir mi? Yani hani A kurumunda, B kurumunda biz sadece ve özellikle bilgi kontrolü, bilgi doğrulama yapması için bir kişi istihdam edeceğiz denebilir mi? Hani bunun bir en azından zemini var mı? Onu aramaya koyulduk. Ve Biyanet'le Temmuz ayından beri T24'le de Mayıs ayından beri bir ortaklık sürdürdük. Evet, biraz fazla uzun bir girizgah oldu ama e, projede böyle uzun solukluydu. E, Böylece çerçevesini anlatmış oldum. E, Şöyle başlayalım. Yani biz bu projeye başladığımızda ilk önce basın kuruluşlarına fikri sunmadan önce bir
sorunla karşılaştık. O sorun da neydi? Peki biz eğer haber doğrulayacaksak, bilgi doğrulayacaksa neye göre doğrulayacağız ve nasıl bir standart getireceğiz? Projenin hani doğuşundan sonra bütün bu teknik ve yapılabilirlik sorunlarıyla karşı karşıya kalan Tansu'ya sözü vermek istiyorum. Yani ilk olarak ondan bilgi kontrolü metodolojisini nasıl, neye göre hazırladık ve bunu nasıl uygulanabilir hale getirdik? Önce onu anlatması için Tansu'ya sözü vereceğim. Merhabalar tekrar. Şimdi direkt başlıyorum konuya. Biz bu projeye başlarken öncelikle ihtiyacımız olan şey bir şablondu. Yani evet, teyit edeceğiz haberleri, doğrulamaya çalışacağız kendimizce ama bu süre içerisinde hani nasıl bir şablon oluşturmamız gerekiyor ve neden aslında zaten şablona ihtiyacımız var meselesiydi. Çünkü teyit yapma işlemini bir standarda oturtmamız gerekiyordu her şeyden önce. Aksi durumda çok tepeden inme yaptım olduğu, bu doğrusu bu şeklinde bir sunma şekli olacaktı ki bu bizim istediğimiz bir şey değil. Aynı zamanda sahte haber ve dezenformasyonla mücadelede zaten en önemli etkenlerden bir tanesi, yani çıktılardan bir tanesi şeffaflık. Dolayısıyla şeffaflığı çiğnemiş olacaktık. O yüzden ihtiyacımız olan şey öncelikle bir şablondu. Bir standarda oturtmamız gerekiyordu. Kurumlarla bunu en detaylı şekilde paylaşabilmemiz için. Şablonumuzu nasıl oluşturduk? Öncelikle bir kendi kendimizde hani bir teyit sürecinde neye ihtiyaç duyulur diye ya da işte bu doğrulama sürecini uygulayan kurumların, medya kurumlarının bu işi nasıl yaptığı ile ilgili biraz araştırma yaptık ama daha sonra fark ettik ki bunu biraz pratiğe dökmemiz gerekiyor. Pratiğe döktükçe biz bu şablonu geliştirebileceğiz, ilerletebileceğiz. Nitekim de öyle oldu. Çok daha kısıtlı maddelerle başlayabildik ve sonradan şablon üzerine koyarak ilerledi. Aslında bunları biraz haber vermeden kendi kendimize işlettik bu süreci. Hani kurumlara gitmeden elimizde bir taslak olsun isteyerek birkaç haber inceledik. Bu haberler üzerinden de toplamda 4 haber inceledik. 4 haber üzerinden şablonumuz aslında bir nihayete vardı. Ve dolayısıyla böyle bir kurumla şeffaf bir şekilde bilgi paylaşımı yapabileceğimiz bir küçük rapor oluşturmuş olduk. Tabii bu şablonda ne vardı? İncelenen haberi zaten önce ele aldık. Ardından hata var mı yok mu bunu belirttik en başta. Kontrol edilen bilgileri ele aldık. Hangi bilgileri kontrol ettik? Biz bu haberde neyin doğruluğunu bizi şüpheye düşürdü ve neden teyit edilmesine ihtiyaç duyduk diye. Teyit sonucunu ele aldık. Yani teyit sonucuna gitmeden önce tabii teyit metodolojisi var. Yani nasıl biz bu haberi teyit ettik? Nasıl doğru bilgiye ya da haber zaten doğruysa, incelediğimiz haber doğruysa bunun kesin doğru olduğuna, teyit edildiğine nasıl hani ikna olduk? Bunu buradaki metodolojiyi anlattık. Yani kimlerle konuştuk, hangi haber sitelerini inceledik, kimlere sorduk şeklinde bütün bunları detaylı olarak yazmaya çalıştık. Ardından da teyit sonucunu paylaşıp yani biz burada hangi bilgileri edindik, değiştirilmesi gereken bir şey var mı haberde, hata var mı, hata yoksa da eklenecek bir bilgi var mı şeklinde bir sonuç hazırlayıp ardından da öneriler kısmına geçtik ki zaten öneriler kısmında biz burada dikkat ettiğimiz en önemli şeylerden bir tanesi editoryal müdahaleden kaçınmaktı teyit için şablonu hazırlarken çünkü çok karışabiliyor bu süreçler maalesef. Yani haberi doğrularken
yeni bilgiler ediniyoruz. Bu yeni bilgileri haber merkezine sunmak acaba onların editoryal sürecine bir müdahale mi olur? Hani bunu kesin habere koyun gibi bir şey yapmak istemiyorduk. Fakat bu yeni bilgiler haberin içeriğini değiştirebilecek yönde de oluyordu. O yüzden bir öneriler kısmını açma ihtiyacı duyduk. Onu da hani tamamen haberi hazırlayan kişinin tercihine bırakarak hata düzeltmeye ihtiyaç varsa onun düzeltilmesi yönünde. Eğer yoksa da yeni bir bilgi varsa bu bilginin eklenmesinin haberin niteliğini artıracağı ya da işte perspektifi genişleteceği yönünde katkılar sağlayacağını belirterek önerilerde bulunduk. Şablonumuz bizim bu şekilde oluştu. Nihayetinde de süreci her bir haber için tek tek raporlayarak karşılıklı iletişim halinde kurumlardan bağlantılı olduğumuz editörlerle tamamlamış olduk. Böyle. Çok ufak bir soru soracağım. Yani öncelikle o raporlama bir de şey imkanı sundu bize tabii. Ölçme imkanı sundu. Yani en azından hem ölçmek hem de yani karşı kurumlarla da ortaklaşabildiğimiz bir ölçüm. Yani neye göre ölçü yaptığımızı belirleyen bir elimizde bir yol haritası gibiydi. Cevabını bilerek soruyorum ama yani burada en çok dikkatini çeken neydi mesela sen haber teyitlerken? Yani çoğu zaman açık kaynaklardan ulaşabildin mi yoksa bazen gerçekten hani çok fazla görüşmeler ve belirli bir kurumda ya da belirli bir kişiyi bulman ya da bilgiyi konumlandırman gerekti mi ara sıra? Ve ne kadar zamanını aldı, zamanını istedi bu süreçler ortalama olarak, genel olarak? Şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında bu arada açık kaynak olarak yaptığım ben bir tablo hazırladım işte bu sürecin sonunda. Ve bu tabloya göre açık kaynak olarak teyit ettiğim haberlerin sayısı yani hani muhabirlik yaparak aslında kişilerle görüşerek, iletişim kurarak yaptığım haber sayısından çok daha az. Çünkü açık kaynakla ulaşabileceğimiz yani teyit edebileceğimiz haberler çok fazla çıkmadı karşımıza. O yüzden muhabirlik yaparak teyit ettiğimiz haber sayısı çok daha fazla. Şu an net sayısını söyleyememekle beraber. Birincisi bu. İkincisi en dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi benim şuydu. Biz 5 alanda çalıştık toplamda. Ekonomi, sağlık, bilim, iklim, ekoloji ve yargı olmak üzere. Fakat yani hiçbir şekilde bilim haberi teyit edemedik. Çünkü bilimle ilgili hiçbir haber çıkmadı. Yani çıkan haberlerde direkt alıntıydı. Hani sitenin kendisinden alıntıydı. Logosuyla beraber. Dolayısıyla hani orada çok başka bir hikayeye girdiği için süreç. Dolayısıyla bilim haberi hiç teyit edemedik mesela maalesef. Burada hiç sayımız yok. Diğer soru neydi? Çok özür dilerim. Ne kadar süreni aldı genellikle bir haberi Bu çok doğrulamak? değişti. Yani Hı hı. değişkenlik göstermiş. Şimdi süreç boyunca mesela teyit edemediğimiz tek bir haber oldu. Aslında açık kaynak şeklinde bildiğimiz bir hikaye bu. Sporla ilgili bir haber gönderildi bana. Bir spor haberi. Aslında rating sonuçlarını içeren bir spor haberi. Rütük'ün biz bu rating sonuçlarını paylaştığını düşünüyorduk. Fakat Rütük bu ratingle ilgili işlev gören müdürlüğü ya da işte kurumunu, kendine bağlı küçük kurumu özelleştirmiş. Dolayısıyla bu kurumda sadece ücretli olarak üye olduğunuz zaman verileri sizinle paylaşabiliyor. Ve mesela biz bu haberi teyit edemedik ama bütün bu bilgilere ulaşmak bütün günümüzü aldı. Çünkü yani sabah 11'de falan geldi o haber bana. Ben akşam 5 gibi anca gönderebildim raporunu. Yani teyit edemediğimizi çünkü o kurumdaki kişilere doğrudan ulaşma şansım da yoktu. Mail atabildim ve maile dönüşleri geç oldu vesaire derken böylelikle çok uzadı.
Ama bunun dışında çok böyle bir günümü alan haberler 3 veya 4 tanedir sanıyorum. Yani tamamen bütün günü alıp hani şey yapan, kapatan, bütün günü kapatan toplam haber sayısı 4 filandır. Çünkü muhabirlik yapmak gerekiyor. Hakikaten bazı haberlerde o yere gitmem gerekiyor ya da kişilere ulaşmam gerekiyor. Bazen kişilere doğrudan ulaşma şansım olmuyor. Mail üzerinden ulaşmak zorunda kalıyorum. Dönüşleri geç oluyor. Ya da resmi bir kurumsa karşıdaki çok fazla aktarmalara maruz kalıyorsunuz telefonda. İşte Sağlık Bakanlığı ile ilgili bir haber var mesela. Diyelim Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu'na, Halk Sağlığı Kurumu İl Sağlık Müdürlüğü'ne, İl Sağlık Müdürlüğü İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne o koronavirüs işte heyetine vesaire aktarınca böyle tüm günü kapatabiliyor bazı haberler maalesef. Ama bunun dışında ortalama 2 veya 3 saat diyebilirim yani vaktimi alması için, vaktimi aldığı süre için. Ama açık kaynak olanlar tabii çok daha kısa, 15 dakika, 20 dakika civarında onların teyit süreci. Dolayısıyla yani burada vurgulayacağımız şey aslında bu bilgi doğrulama işi evet yavaşlatıyor haber merkezlerini ama ortalama yavaşlattığı süre 2, 3, 4 saatte bedel. E, Evet. Ki eğer çok daha kısa sürenler de var. Ama ikinci vurgu yapmamız şeyde sözü editörlere vermeden önce senin verdiğin örnek bence çok ilginçti. Çünkü kamusal olması gereken bir bilgiyi devletin ticari olarak Evet. sattığını gördük orada. Aslında bu Evet, kamusal orada bir çok bilgi. ilginç bir bilgiyi keşfetmiş olduk. Yani çok enteresandı bizim için. Ve Bilmiyorduk bunu. Ve teyit e, edilemeyen haber olarak kaldı o. Bizde raporu da var zaten. yani 2004'ten beri olan bir bilgi edinme hakkı e, gibi bir hakkı var. Sadece gazetecilerin değil bütün vatandaşların ne kadar atıl kaldığını da görüyoruz. Yani bunun yeterince kullanılmaması sebebiyle de hani tamam bilgi edinme hakkına başvurduğunuz zaman bir iki haftalık bir süreç geçiyor muhakkak ya da yani en azından 2 hafta bekleme gibi bir durumunuz olabiliyor ama ne olursa olsun bu bilgi kamuyla devlet arasındaki bilgi paylaşım sistemi yeterince iyi işlemiyor. Gazeteciler muhtemelen yeterince kullanmıyor. Sivil STK'lar daha fazla kullanıyorlar anladığım kadarıyla ama yani devletin de kamu bilgisini paylaşma konusunda çok büyük eksikliği var hala ve Evet. onları edinmek bile çok uğraştırabiliyor. Deyip sözü editörlere bırakmak istiyorum. Önce Biyanet'le başlayalım. Ayça Tansu'nunla beraber çalışan Biyanet'ten. Eminim bize yani hani bu deneyimin hem kendisi hem ne aranızdaki o iletişimle ilgili hem de genel olarak yani Biyanet'in kendi uygulamaları hakkında söyleyeceğin önemli şeyler vardır bize. Ya, okey. Şeyle başlamak istiyorum ben ya. Bunu hani sizinle de daha önce konuştuk mu bilmiyorum ama Biyanet yönetimiyle e, yıllardır konuşuyorum ve söylüyorum. Biraz da bakıp bakıp işte özendiğim bir şeydi bu. Hani Amerikan basınından çok sık gördüğümüz işte Avrupa'dan bu fact checking hani gazetelerin büyük gazetelerin ya da internet sitelerinin bilgi doğrulama bölümleri var. Evet. Ve ona yani o benim hani basında burada olmayıp da en çok özendiğim şeydir. E, Yani hem kişisel olarak ben çok isterim bir yani yaptığım habere bir bakılsın ve e, bu işte bilgiler doğrulansın şeklinde. Hani benden başka ikinci bir kişi daha objektif bir şekilde bunu değerlendirsin çok isterim. İkincisi medyamızın geldiği durumda zaten böyle bir şeye hepimizin bütün özellikle internet sitelerinin çok ihtiyacı var. Çünkü internet basını şu anda bizde çok fazla bütün dünyada böyle değil ama belki de bizde çok fazla Fordist
üretim şeklinde, yani fasona çalışıyoruz, öyle sayayım daha doğru olacak. Yani hem bir tık alma kaygısı var, reklam alma kaygısı var, çünkü malum basının finansmanında çok ciddi sorunlar var Türkiye'de, özellikle muhalif demeyeyim de hani iktidar yanlısı olmayan basının, yani daha da genel olarak. E, Ya dolayısıyla hani benim haberim, ben daha çok haber yapayım, benim daha çok haberim daha çok görünsün sosyal medyada şeklinde. Bu hem haberin yazımına ve haberin başlığına, haberin sosyal medyada sunumuna e, çok kötü, olumsuz etkide bulunuyor aslında. Hani ben daha çok öne çıkayım şeklindeyse tabii ki daha sansasyonel başlıklar, sansasyonel kelimeler kullanmaya itiyor ve hani biraz şey gibi, İngiltere tabloid basını gibi. Fakat hani o daha çok magazin haberinde belki yani çok doğrulama gerektirmeyen, bir fotoğrafın altına yazılabilecek bir haber de belki olabilir, ama bir işte yargı haberinde, sizin incelediğiniz iklim haberinde, bilim haberinde, sağlık haberinde olmaz. Yani olmaması gerekir hani ideal olarak. Fakat hani içinde bulunduğumuz durum bu. Hatta artık hani internet basını diyorum ama yazılı basında da böyle. Çünkü her şey aslında hani bir numarası bütün basının, yazılı basınında, böyle bir dergilerin de sosyal medya olduğu için hani en önem verilen kısım. E, Dolayısıyla işte hem bu tık alma kaygısı, hem medyanın finansmanı, hem diğer konular, hem işte öne çıkma kaygısı, diğerlerinden ayrılma kaygısı da var tabii ki. Çünkü çok da dediğim gibi hani bu fasonla çalışıp da hani böyle herkes aynı olunca hani ben bir farklılık yaratayım kaygısı. Hepsi birleşince e, yani önümüzde böyle karman çorman bir tablo var. İşte bu tweetlerden başlayıp haberin başlığına, oradan içerisine yansıyan bir süreçte. Dolayısıyla hani burada bütün bu durumda da bu haberin aslında ABC'si olan doğru haber verme kısmı çok gerilere atılmış durumda. Yani hepimiz için böyle. Yani bu çalışma benim e, bu konuda çok gözümü açtı ve çok faydalı oldu, kendi adıma da teşekkür ederim. Yani e, en basit dediğim mesela bir günlük sıcak haber olabilir. Hani şurada şöyle şöyle oldu haberi bu. İşte aslında hani mesleğe yeni başlayan bir muhabirin bile hani normal gidip yapıp işte yazabileceği bir haberdir. Orada bile hani o konuda o şekilde aktardığımız, hakikaten hani ABC dediğimiz, sıcak haber dediğimiz, en hani kolay yazılır diye baktığımız haberlerde bile görüyoruz ki aslında hani hatalar ve eksikler oluyor mutlaka. Yani bu tabii hani bir çok olumsuz bir tablo çizdim, ama hani nasıl çözüm olur, bundan sonrası nasıl düzelir bilmiyorum. Ama yani bu işte sizin yaptığınız çalışma, yani teyit konusunun artık daha fazla konuşulmaya başlanması, çünkü gerçekten yani tabloyu hani sadece biz analiz etmiyoruz, okur da görüyor. Yani Evet. başlığa bakıyor, sonra haberin için tıklıyor, başlıktaki şeyin tersi yazıyor ya da başlıktaki şey haberde yok, ya da aynı haberin içinde bir bilgiyle ilgili A diyor, iki paragraf sonra B diyor, hani hangisi doğru falan, böyle bir okur da aslında uzaklaşmış durumda haberlerden, haklı olarak yani. Dolayısıyla hani bunu aslında bu sorunun büyümeye çalışması çözüm önerilerinin de aranmaya başlamasını getirdiği için bir yandan da olumlu oldu ve hani teyit konusunun daha da hani ilerleyen zamanlarda daha da çok fazla konuşulacağını, öne çıkacağını düşünüyorum. Çünkü olmak zorunda. E, Yani hani böyle çok hani hem dezenformasyon hem mezenformasyonla falan daha fazla hani çok da bir yere e, ilerleyemez basın, yani en azından itibarlı bir şekilde. Biyanet'le ilgili hani Tansu benim zaten önceden hani yıllardır çalışma arkadaşım. Hani gayet tıkır tıkır çalıştık diyebilirim bir süreç içerisinde.
Ve hani hakikaten dediğim gibi hani en basit hani bunda hata olmaz dediğim ya da hani e, bunda eksik olmaz dediğim bir sürü haberde bile aslında yani bunların sürekli karşımıza çıktığını gördük. Yani birçok haberde. Çünkü aynılaşmış durumda hani bizdeki haber de aynı, başka sitedeki haber de aynı ve hepsi yanlış. Yani bir yanlış zincirleme kaza şeklinde hepsinin yanlış olmasına sebebiyet veriyor. Ama yani dediğim gibi bu teyit konusu yani gündemimize almak zorundayız basın olarak. Hakikaten artık yani bütün basın kurumlarının işte belki akademinin de e, bunu çalışması, gündemine alması, konuşması gerekiyor. Bir de son şey söyleyeyim, çok da uzatmayayım. Hı hı. Ee, yani dediğim gibi şeyi gördük yani en az 2 filtreden geçmesi gerekiyor. Bunu işte Biyanet'te de yapmaya çalışıyoruz. En azından hani her haberde olmuyor tabii hani vakit ve kişi azlığından dolayı ama yani önemli bir haberse ya da içinde hani yanlış olma olasılığı yüksek hani daha teknik konuların olduğu haberde yargı ya da iklim falan gibi hani bir ikinci göze hep ihtiyaç duyuyorduk zaten. İşte bunun da teyitle daha fazla gelişmesi gerekiyor. Ama yani teyit konusunda bir de şeyi söylemek istiyorum. Ee, En azından hani Tansu da bahsetti. Devlet kurumlarında, yargı kurumlarında artık kapı duvar. Yani Evet. özellikle hani 2015'ten sonra yani e, bir büyük bir kırılma yaşandı. Öncesinde mesela bir basın mensubu hani o olmuyorsa bile hani adliyenin kendi muhabiri, o giremiyorsa bile avukatlar mutlaka savcıyla, hakimle görüşme şansına sahipti. Çok kolay gidip hakimle ilgili dosyayla ilgili bilgi alabiliyordu, konuşabiliyordu, talep sunuyordu falan ve hani bu da avukatın ya da oradan bir kişinin girmesi demek sonuçta bilgi aktarımı anlamına geliyordu. Aynı şekilde benim için de hani mesela cezaevlerini aradığımda, emniyet valiliği, savcılığı aradığımda direkt valinin kendisiyle olmasa bile mutlaka basın biriminden biriyle bilgi alabilmek, ulaşabilmek mümkündü. Hani içeriden telefonla en azından hani o olayla ilgili bir sorduğunuz bir olayla ilgili temel bilgilere ulaşabiliyordunuz ya da en azından hani o bilgileri şuradan alabilirsiniz gibi. Şu anda gerçekten kapı duvar. Hani mahkemelerde artık yani avukatlar bile çok zor gidebiliyor. Hakim, savcının çok zor ulaşabiliyor. Biz gazeteciler olarak devlet kurumlarından hani hepsinden neredeyse ben kendi adıma söyleyeyim anlattığım kurumlardan işte emniyettir, cezaevleridir. Biz konuşmak istemiyoruz. Teşekkürler. Biz bilgi yani biz basın açıklama yapmak istemiyoruz şeklinde çok fazla hani bu şekilde geri dönüş alıyoruz. Muhtemelen bilgi edinme başvurularında da hani STK'lardan da özellikle cezaevleriyle ilgili çalışan STK'larla da çok e, haber kaynağım olduğu için çok görüşüyorum. Öncesinde hem Adalet Bakanlığı'ndan hem ceza infaz kurumlarından en azından rakamlarla ilgili hani şu suçtan şu kadar hükümlü var şeklinde. Hani zaten bütün devletlerin kurumların tutması gereken bir istatistik bu ve açıklanıyordu. Türkiye'de açıklıyordu. Son yıllarda bu açıklamayı bıraktıkları gibi hani bilgi edinme başvurusuyla ya da CİMER'den şuradan buradan sorulduğunda dilekçe verildiğinde ya da onlara da yanıt gelmemeye başladı. Bu da yani hem haber kaynaklarımız kısıtlandı hem de işte Tansu'nun da bahsettiği bu aşamalarla teyit mekanizmaları çok zorlaştı. Hani bir de önümüzde ikinci bir sorun olarak bu duruyor. Yani ne yapılabilir bu konuda hiçbir fikrim yok. Ya ben Ben pardon. yok benim bu kadar zaten. Hani bunları şey yapmak istedim. Yani sizin çalışmanızla ilgili, hani genel durumla ilgili böyle. Sözü Deniz'e vermeden çok kısa bir hani geçmişe göre durumla ilgili değerlendirmem bence çok kıymetli ama dediğinden ben 3 tane not çıkardım. Hani özellikle ekoloji ve yargı ile ilgili
hani bu kişileri bilen insanların da habere bakması gerekiyor dedin ya, orada biraz uzmanlaşmaya bence bir vurgu var. Yani Hı hı. belirli alan e, daha uzman gazeteciler olmasının kıymeti öne çıkıyor ki pandemi başladığında gördük. Yani gerçek anlamda sağlık muhabiri kalmamıştı artık, özellikle ana akımda, ve bunun ne Evet. kadar büyük bir olumsuz etki yaptığını gördük o dönem. İkincisi, hani onu tartışma kısmında sorarım. Özellikle Biyanet bağlamında etik ve standartların nasıl siz günlük olarak haber merkezinde uyguladığınızı. Ayrıca bir şey daha önemli. Hani teyidi düşünmemiz gerekiyor dedin ama biz kim? Yani bu öz denetim mekanizması, bu bütün basın kuruluşlarının bir araya gelip konuştuğu basın konseyimiz bile işler değil. Hal böyleyken bunlar nasıl konuşulabilir? Yani sanıyorum senin anlattıklarından çıkardığım 3 nokta bu. Ama şu konuyu sana tekrar hani bir soru olarak sorup daha böyle bir farkında olabilmemiz için yöneltmek istiyorum. Yani hakikaten sen yıllardır sonuçta insan hakları alanında çalışıyorsun. Yani bilgi alabilmek konusunda da hani bir şeffaflıkta bir isteksizlik var. Yani bu bilgiyi sunmakta da bir isteksizlik var. Dolayısıyla hani bilginin de olmadığı yerde haber yapmak durumunda kalıyor çoğu zaman gazeteciler. Yani Geldiğimiz evet, ortamda. aynen öyle. Dediğim gibi ben cezaevi istatistikleri, suç istatistikleri mesela, hani işte hırsızlıktan şu kadar kişi, uyuşturucudan şu kadar kişi, siyasi suçlar falan diye böyle gayet çok düzenli ve çok zamanında, yani Ceza İnfaz Kurumu'nun aslında çok da güzel, yani hani şaşırtıcı şekilde düzenli bir istatistik açıklaması vardı. TÜİK gibi açıklıyordu her sene, işte 6 ayda bir, 3 ayda bir falan. O kesildi. Yani Adalet Bakanlığı canı isteyince açıklıyor ve artık açıklanan şeyde sadece şu kadar hükümlü var. Hani evet de, yani mesela neden hükümlüler? Bu da tabii şeyle bağlantılı. İşte az önceki o bilgi kaynakları işte son 7 yıldır 6 yıldır kesildi dediğimle bağlantılı. Hani siyasi ortamla bağlantılı. Çünkü mesela e, bu konuyu araştıran bir akademisyenin makalesinden öğreniyoruz ki uyuşturucu suçları 10 kat arttı. Şimdi açıklasalar böyle bir istatistiği, sonuçta biz de hani yani bütün kamuoyu işte uyuşturucu suçlarının, uyuşturucu suçlamalarının arttığını, dolayısıyla uyuşturucu kullanımının arttığını, toplumda çeteleşmenin arttığını falan filan, böyle kar topu, çığa dönüşecek bir kar topu olacağını biliniyor tabii iktidar tarafından. Yani böyle işte dediğim gibi, yani iktidar bütün şeyleri tutmuş durumda. Hani sadece yargı alanında değil. Hani ben oradan bildiğim için örnek veriyorum. Ama yani iklim konusu da mesela mayınlı bölge. Erzincan'da gördük bunu en son. Aynen öyle. Aynen öyle. Depremler, seller, HES'ler ayrı bir konu. Ee, Yani her şeyin ucunun beşli çeteye çıkabilme durumu. En son işte madendeki iş cinayeti, ki TTK TTK'nın işlettiği bir yer Cinayeti. mesela. Aynen, özel olduğunda işletme çok daha başka katlanarak sorunlar ortaya çıkıyor. E, Yani dolayısıyla hani böyle bir işte en sonda yani e, artık kendini aşarak bu son işte geçen yasadan sonra, hatta öncesinde başladı. E, Fahrettin ve Bilgi İletişim Başkanlığı dezenformasyon bülteni yayınlamaya başladı ki bu herhalde çok örnek verilir ama bir 1984 vari bir şeye tekabül ediyor. Orada mesela Sayıştay raporu ile ilgili madendeki sizin yaptığınız haberler yanlış. İşte doğrusu da bu. Siz hepiniz derken yani bütün basına sesleniyor. Çünkü Sayıştay raporunu herkes haber yaptı. Yani neredeyse iktidar yanlısı basın bile haber yaptı. Herkes yalan haber yaptı. Önlem almıştık, nokta. Bunu da şöyle tweetlediler, hani haberi sadece resmi kaynakların açıklamaların, işte madenle ilgili, iş cinayetiyle ilgili haberi sadece resmi kaynakların açıklamaları üzerinden yapın gibi. Böyle de bir talimat basına. Hani dümdüz bu şekilde, hani hiç kılıfa falan da, kılıfına uydurmaya çalışmadan da bu şekilde bir artık hani emir komuta zincirine dönüşmüş durumda.
Yani tablo bilmiyorum, çok sorunla oldu mu? O Tamam, pardon. biz kim demiştin ya, pardon, şunu da ekleyeyim. Biz dediğimiz bütün basın kuruluşları, hani ben bu teyit mekanizmasının çok gibi işleyebileceğini düşünmüyorum. Hani basın konseyi falan, o daha hani bir etik değerlendirmede belki olabilir ama haberin doğrulatma kısmı bu basın kuruluşunun dışına haber yayınlanmadan çıkamayacağı için zaten yani her basın kuruluşunda bununla ilgili bir kişinin istihdam edilmesi belki şimdi çok hayal geliyor ama belki 3 sene sonra olabilir. Ya da en azından hani haberle ilgili uzmanlaşmış kişinin ona bakabilmesi falan gibi, hani böyle yollar bence bulunmak zorunda bir şekilde. Evet, onu da not edelim. Ayrıca yasa bağlamında konuşacağız. Yani özel yanlış bilgi, tabii dezenformasyon giderek korkutucu hale gelen bir olgu ama yanlış bilgi, hani basit bir yanlış bilgiyken artık bayağı bir mayınlı tarla haline de gelmeye başladı. Hani bir yanlış bilgiyi keyfiyete göre toplumu yıkacak dezenformatif bir çalışma olarak değerlendirilebilecek bir hükümet var artık. Yani hani bu bir naifliği bile bir suç unsuru haline dönüştürebilecek bir kanun. Deyip sözü ben Deniz'e bırakmak istiyorum. T24 ile ilgili özellikle yani teşekkür etmek zorundayız. Çünkü belki dışarıdan bakıldığında o kadar bilinmiyor ama aslında içeride hakikaten önemli bir vurgu var haberlerin teyit edilmesi için ve yaptığımız görüşmede de şu çok vurgulanmıştı. Yani evet, mezenformasyon önemli ama bir yandan da e, dışarıdan teyitleme yapan kuruluşların da hani viral bir yanlış bilgiye odaklanırken, yani Türkiye gibi bir ülkede dezenformatif içerikleri de ifşa etmek sorumluluğu bulunuyor gibi bir e, fikir alışverişimiz olmuştu. O açıdan da T24'ün bu konuları önemsediğini de vurgulayalım ve hani bu deneyimle ilgili siz yani nasıl yaşadınız, neler düşündünüz, onu merak ediyoruz. Şöyle, öncelikle ben de Ayça'yla aynı şeyleri düşünüyorum. Ya çok, o konuşurken sanki ben kendimi konuşmuşum gibi hissettim. Şimdi şöyle, dijitalleşmeyle birlikte gazetecilik de çok değişmeye ve dönüşmeye başladı. Bu değişim ve dönüşümde de ana akımda bir medyada üretim yapan gazetecilerin yanında bağımsız üretim yapan gazeteler, internet siteleri vardı. Şimdi bir de sosyal medya mecralarında üretim yapan insanlar, gazeteciler var. İşte meslek olarak bunu yapmıyor belki ama Twitter'da haber içerikleri üretiyor, işte bilgiler paylaşıyor gibi. Şimdi herkesin telefonu, stüdyosu, Twitter'ı da kendi gazetesi gibi bir şey oldu. Tüm bunlara baktığımızda da Ayça'nın söylediği noktaya gidiyor iş. Haberin doğru olmasının yanında haberi ne kadar hızlı verdiğiniz önem kazanmaya başladı. Yani evet, bu haber doğru, biraz daha bakalım, vaktimiz varın yanında ama A kişisi şimdiden paylaştı ve sen bu tırnak içinde yarışta geri kalıyorsun. Siteler için söylüyorum. Çünkü bu bizim için aynı zamanda bir gelir. İşte ilk tıklanmak, ilk bakılan olmak. O yüzden bu dönüşümde de çok fazla yol kazasına sebep oluyor bence hız endişesi. Günde bir editör ortalama, en azından bizim için söyleyebilirim, 20-25 haber giriyor. Bazen gündemin yoğunluğuna bakıldığında 40'a varan sayıya ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla bir haberi teyitlemek için Tansu 2-3 saatini harcarken editörlerin bu kadar vakti olmuyor. Çünkü zaten o kadar gündem yoğunluğuna yetişemez bunu yapacakken. Şimdi siyasal baskılar var, bürokratik baskılar var. İşte az önce söyledik, haberin kaynağına ulaşamıyoruz. Medya sahipliklerinden dayalı sorunlarımız var. İşte gelir yapısı problemleri var. O yüzden sizin yaptığınız proje bence biraz yöneticilerin gözünü açacak bir proje gibi görüyorum. Neden? Şöyle, ben düşünmüyordum bu zamana kadar, bir haber doğrulama merkezinde, haber merkezinde bir haber doğrulamak için bir insan istihdam edilmeli
Ya çünkü gazeteciler de zaten aslında bu işi yapıyor ya, haberi doğrulayarak bunu üretiyor. Ama işte 8 senedir ilk baştaki baktığım bakış açısıyla şu son zamanda değişti bu. Çünkü o kadar bir vaktim yok ama benim için bunu yapacak bir insan olursa, ikinci bir göz, ikinci bir bakış açısı, daha doğru şeyler, içerikler üretilebilir. Şimdi gazeteciler haberlerin yanlış olmasını eleştiriyor. İşte yanınızdaki bir editör arkadaşınız bile bunu eleştiriyor. Haber doğrulama kanallarını çeşitlendirmek zorunda haber merkezleri. Medyanın da öz denetim mekanizmaları kurmaları gerekiyor bence. Bunun için Türkiye'de birkaç mecra var. İşte Teyit, yeni bir medya ombudsmanı Faruk Bildirici bir girişim başlattı gibi. Şimdi bu iki projeden bu yaptığımız projeyi ayıran en önemli özellik bence şu. Teyitleme mekanizmasını bu proje cezalandırma olarak kullanmıyor. Bence bu çok önemli. Çünkü karşılıklı güvene daha fazla yapıyoruz, değer vermiş oluyoruz. Daha yapıcı buluyorum. Aynı zamanda bir de haber kontrolünde kullandığınız ilk başta şablonu bize ilk görüşmemizde göstermiştiniz zaten. Sanırım 2-3 haberimizi de teyitleyerek gelmiştiniz. Biz oradan haber teyitliyorken nelere dikkat edildiğini, hangi kriterlere bakıldığını objektif olarak görmüş olduk. Aynı zamanda bu bir şeffaflık içeriyor. O yüzden ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum, yani işbirliğimiz açısından. Şimdi nispeten kısa süreli bir proje olarak başladık. Biz Mayıs'ta başladık. Şimdi bitti. Biyanet'te de Temmuz'da başlamış, yeni bitti. Nispeten kısa süreli olduğu için biz de yazı işlerinde 2 kişiyle iletişim halindeydik Tansu. Yazı işleri müdürümüz Ozan ve benimle. Eğer bu projeyi uzun soluklu bir hale getirmek istiyorsanız bence yapabilirsiniz. Ya da bizde de devam ederse bilmiyorum şimdiki süreç nasıl ilerleyecek. Bütün editörlerimize entegre olabilir bu kişi. Hani az önce söylediğimiz işte bir kişi istihdam etmekle aynı bakış açısıyla belki daha fazla bakış açısına yardımcı olabilir. İşte editörler arasında haberi yapan kişiyle birebir görüştüğü için kişinin daha faydalı olabilir diye düşünüyorum. Yine proje devam edecek mi bilmiyorum ama bir önerim de teyitlenecek alanları belki genişletebiliriz. Yani bundan sonraki süreçler için. Çünkü yine kısa süreli olduğundan dolayı daha dar 5 alan seçilmiş olabilir vesaire. Ama teyitlenmek için diğer alanlarda da ihtiyaç duyabiliyoruz. Belki öyle bir önerim olabilir. Bir de çok hoşuma gitti. Tansu ile işbirliğimizde denetleyici olmasının yanında, tırnak içinden, çünkü haberi teyitliyor ve bize bir rapor sunuyor. Aynı zamanda haber kaynağına bizim erişemediğimiz durumlar oluyor. Az önce söylediğim gibi işte bir editörün yoğunluktan dolayı arayamaması ya da kendisinin o kanallarda ulaşabilecek bir insana sahip olmaması gibi. Tansu'ya bunu ilettiğimizde hani biz buna ulaşamadık, buna bakabilir misin dediğimizde karşılıklı bir işbirliği var orada. Sadece bir denetleyici kurum değil, birlikte bir iş üretiyormuş oluyor, bakış açısı oluyor. Çok bakış açısı. O yüzden ben çok mutlu oldum bu projede yer almaktan. İşte zaman zaman çok yoğun olduğumuz için yapamadıysak da, dönüş sağlayamadıysak veya problem yaşadıysak da buradan affola Tansu. Estağfurullah. Gayet keyifliydi, gayet güzeldi her şey. Sizin bana sormak istediğiniz bir şey varsa yanıtlayabilirim. Bence çok güzel bir vurgu oldu. Yani özellikle işbirliğine dayalı kısmı. Evet, onu atlıyoruz. Yani burada hani özellikle Türkiye şartlarında karşılıklı empatiye dayalı bir çalışma sistemi getirmek bir yandan zor. Çünkü medyanın hani ne derler, hani onlar ve bizler gibi ikiye ayırmak istemiyorum ama yani alternatif medyada en azından ne olursa olsun yine rekabeti dayalı bir çalışma sistemi var ve onu hani işbirliği ve Çünkü gazeteciliğin kaynak problemi, finans problemi var bence. Yani tabii ki işin doğasında birbirine tırnak içinde rakip olmak var. Şeylerimiz farklı. İşte habere bakışımız, işte üretim biçimimiz vesaire gibi. Ama tüm bunların yanında finans problemi olduğu için o hız zorunluluğu getiriyor. Dolayısıyla sorunlar nasıl çözülecek bilmiyorum. Özellikle bu sansür yasasından sonra kurumlar kesinlikle birini istihdam etmek zorunda kalacaklar bence.
Hani bu artık bir acabanıyı geçecek diye düşünüyorum ben. Çünkü o riski almak istemeyecekler. Bence çok güzel şu an bir geçiş yorumu oldu. Çünkü ben de buna bir vurgu yapmak istiyorum. Yani yayından önce de konuştuğumuz üzere hani kanunun siyasi amaçları bir yana, yani siyaseten naif bir yorum yapmak değil burada amaç, ama bir yandan da hani medya kuruluşlarının da hata paylarının daraldığı bir noktaya geliyoruz. Yani onlar da haberlerin keyfi bir şekilde dezenformatif olduğu iddiasıyla her an karşılaşabilirler ve günün sonunda da bir şekilde e, bu süreçlerini daha, en azından ne bileyim, daha işler kılmak için bir yöntem bulmaları gerekiyor sanki, değil mi? Ne düşünüyorsunuz? Ya şöyle bir şey, geçen gün Ali Can tweet attı. AYM'nin kendisini davet etmesine rağmen İletişim Başkanlığı onu listeden çıkarabiliyor. Çok basit bir tören, bir yemin töreni. Ne olabilir burada? Ama bu kadar kolay yerlerde bile bir haber kaynağına ulaşamayacaksak, işte bu tür toplantıları takip edemeyeceksek, bundan sonra ne yapacağımızı çok merak ediyorum. Yani işte gazetecilerin önemli bir kısmı sosyal medya ilk biri istifa ettiğinde oradan paylaşıyor gibi. Takip ettiğimiz, sabah akşam takip ettiğimiz bir alan. Burası da kısıtlanırsa bundan sonra süreç nereye evrilecek merak ediyorum. Ee, Ayça, sen ne Yani düşünüyorsun yani? Hı hı. evet, bir de seçim satım haline gidiyoruz. E, Hani ben de merak ediyorum, Deniz gibi, çünkü siyaset haberleri, yani önümüzdeki işte 8 ay 6 ay falan artık en yoğun şekilde siyaset haberi yapılacak. Evet, siyasilerle ilgili haberler yapılacak. Bu durumda biz herhalde, yani işte alternatif medya olarak sadece yani muhalefettekilerin haberlerini yapmış olacağız ve işte iktidar ne dediyse, böyle işte dezenformasyon bülteni gibi bir akan, yani tek sesli, tek kişinin konuştuğu, tek bir yerden haber alınabilen bir şeye dönüşecek değil, dönüştü artık, yani resmi olarak da dönüştü. Ee, Bu, yani işte seçim haberleri önce, yani seçim öncesinde işler daha da tuhaf bir hal alabilir gerçekten de. Ee, Yani iktidarın aslında tamamen sadece muhalif medya, alternatif medya değil. Yani aslında iktidar yanlısı basına da kapıları kapalı. Yani böyle de bir durum var aslında. Hani iktidar yanlısı basının da kulis haberi diye verdikleri, aslında yine onlara talimatla iletilen haberler, iletilen sözler. Yani onun dışında iktidar yanlısı basın da gidip iktidarın istemediği bir habere ulaşabiliyor değil aslında. Hani biz hep işte alternatif medya ya da işte muhalif basın diyoruz, ama aslında bütün basın bu durumda. Ya onlara da kapı var o anlamda. Ee, Yani dolayısıyla önümüzdeki aylar çok ilginç olabilir gerçekten. Ve tabii işin yani bilgiye erişme kısmında da, açık kaynak bilgiye erişme kısmında da büyük bir savaş meydanı gibi. Yani hani en basit örnek TÜİK. Yani TÜİK üzerinden Hı hı. e, enflasyon rakamlarına ulaşmak bile artık büyük bir hayır bu dezenformasyondur denebilecek noktaya geldi. Hani bunu sağlayacak, kanunen sağlayabilecek yasa da artık yürürlükte. Dolayısıyla bir bakıma e, hani siyasi amaçlarla getirilmiş bir yasanın karşısında gazetecilerin ne kadar sorumlu olduğunu hatırlatmak biraz böyle acı verici bir şey, ama yani ama gerçekten de sorumluluk arttırıcı bir durumda var ortada. Yani hani durup dururken gereksiz yere kitlelerin güvenini sarsan hatalar yapmak da artık bir lükse doğru evriliyor sanki. Yani aynen öyle. Hani TÜİK'e karşı nasıl bir ENAP çıktıysa, işte basının da bu şekilde yaratıcı çözüm önerileri yaratması, yani bu şekilde çözümler yaratması gerekiyor. Yani işte kapı kapalıysa başka bir kapı bulmak falan gibi, hani yani bir şekilde
bilgiye ulaşmanın farklı yollarını, daha yaratıcı yollarını bulmamız gerekiyor ve dediğin gibi hani şu anda bir hani yanlış haber, doğru olmayan haber yapılması önceki dönemlere göre daha da olumsuz etki yaratacak. Çünkü şey olacak, o çıkacak haftaya dezenformasyon bülteni İletişim Başkanlığı. Bakın bunlar zaten yalan haber yapıyor denecek ve o haberin olumsuz etkisi katlanarak artacak artık. Çok basit bir hata da olabilir. Yani hani evet. gerçekten. Evet. Yani rakamı 1 değil 2 yazmışsınızdır falan gibi. Tasih bile olabilir. Ama yani Sabah gazetesine ertesi gün manşette olabilirsiniz bu şekilde. Ve yani bir kural vardır ya gazetecilikte, yalan haber çok hızlı yayılır ve onun doğrusunu asla artık yani düzeltemezsiniz. Yalan haber kamuya yayılmıştır ve doğru kabul edilmiştir diye. Yani bu konuda da hani oradan gelecek zaten gazeteciler hep yalan yazıyor şeklinde İletişim Başkanlığı'ndan böyle bir talimatla yazılacak haberler sonucu aslında hayır biz doğru yazıyoruz, yani doğru yazmaya çalışıyoruz anlatmak artık çok imkansız hale gelecektir. Bilmediğim için bir şey soracağım bu yasayla ilgili. Şimdi bence ya anladığım kadarıyla burada teyidi de aşan bir durum var. Çünkü yani siz haberi ikinci bir kişi doğrulatsanız dahi hükümetin nazarında bu eğer yanlış bir şeyse, haberse, yani onların ifadesiyle, onların belgeleriyle yanlış bir haberse herhalde bir teyitçinin bulduğu sonuçların da bir faydası olmayacak diye algılıyorum ben. Çünkü burada net bir dezenformasyon tanımı vesaire ötesi berisi yapılmıyor anladığım kadarıyla yasada, ama en azından şurada bir faydası olabilir mi diye düşünüyorum ikinci bir doğrulama yapan kişinin. Yani bir şekilde belgelere ulaşıp hani kanıtlarıyla beraber bunu asıl editöre sunduysa ve hükümet örneğin bu kişiye karşı dava açtı diyelim, hani dezenformatif haber yaptı diye. Bu belgeler sunulduğunda en azından bir faydası olabilir mi o noktada? Çünkü yani dediğim gibi orada bir boşluğa düşüyoruz. Çünkü yasa boşlukta. Yani çok kafasına göre hareket edebileceği bir noktada bir madde bu. Ve hiçbir alt metni ötesi berisi yok. Yani bir açıklaması, bir ucu bucağı yok. O yüzden hani teyitçinin burada acaba ikinci bir faydası bu olabilir mi diye, en azından yargı önünde. Bu mu olmalı? Bence şimdi bizim bu çalışmamızda yayınladığımız haberler üzerine bir teyitleme şeyine girdik ya. Arada bir iki haber için hani girmeden de konuştuğumuz oldu. Belki bundan sonra artık olacak. Önce biz haberde olacağımız, istihdam edeceğimiz bir gazeteciyle bunu paylaşıp biz böyle böyle bir haber yapıyoruz. O da tekrar bir teyitliyor. Ondan sonra yayınlayacağımız bir sürece de belki evrilebilir, bilmiyorum. Çünkü riski azaltmak gibi bir bakış açısı olabilir. Muhakkak yardımcı olabilir. Bir de kötü alışkanlıklarımız var. Benim köşe yazarlığına karşı olan açık nefretimi ortaya çıkacak bunu söyleyerek, ama yani köşe yazarlığı diye gazeteciliğe sıfır katkısı olan korkunç bir müesseseyi bir yük olarak sırtında taşıyan bir medya bu. Yani tamamen kanaat üzerinden bir gazetecilik olmaz, ama tamamen kanaat üzerinden bir yayın satma, tık kazanma politikasını uyguluyor bir sürü haber sitesi, gazete vesaire. Bu yazılarda bilgiler o kadar muğlak bir şekilde paylaşıyor ki ortaya çıktı, bilindi, öğrenildi vesaire. Yani o somut gazetecilik, evet bu olay böyle gerçekleştirdi, bakın bunun da kaynağı budur ya da tanığı budur, tanıklık budur, değerlendirme budur denilmeyen ve tamamen hani ya kulis bilgiye dayalı en iyi ihtimalle, ama çoğu zaman da açık kaynaklardan yapılan derlemelerden çıkarılan yapılan çıkarımlar bunlar. Böyle bir ortam olduğunda da ve bu köşe yazarların etki gücü haberlerden de daha yüksek olduğu zaman bir yandan da Tansu'nun dediği şey
altını doldurulan haberler değil de belki tahayyülde böyle şeyler de var. Yani bu yorumlar, köşe yazarlığı, gazeteciliği de aynı kefeye koyuyorlar tabii. Belki bütün toplumu aynı kefeye koyuyor ve biraz da buna bir getirilen bir bakış açısı da olabilir bu belki. Ben bir şey vurgulamak istiyorum. Yine Deniz'in söylediklerinden bir not aldım. Onu da çok vurgulamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Yani gazetecilik sanki iki taraftan da kıskaca alınmış durumda. Bir taraftan bir gelir kaynağı elde etmek için çok sayıda içerik girmek zorundasınız ve hızlı girmek zorundasınız ki tıklamamalısınız. Yani yeni bir hala Türkiye dijital medya, dijital haber kaynaklı derin modeli geliştirmekle meşguller, biraz zorlanıyorlar. Ama diğer yandan da şeyler ortaya çıktı değil mi? Yani Twitter'dan artık herhangi bir ikinci bir gözün bakmadığı ve bilgi paylaşıp kendini bir haber mecrası olarak gören ya bireyler ya da bir takım hesaplar ortaya çıkması başladı ve inanılmaz bir takipçi kitleleri var. Ne bir kaynak yazıyor ne bir şey, sadece bilgi geçiyorlar ve bunlar yani eriştiği tıklama sayıları inanılmaz. Ve yani bu kıskaç içerisinde mesela yani konuştuğunuz oluyor mu? Neler yapabileceğiniz, neyi farklı yapabileceğiniz, hani aklınıza gelen çözüm önerileri oluyor mu? Ya da ne bileyim neler, nasıl bir zorluk çıkarıyor karşınıza? Twitter kullanıcım. Ya, yakın zamanda, ya birkaç gün önce şöyle bir şey başıma geldi. Belediyelerin bir official hesapları var, resmi. Bir de ona yakın hesapları var. Oradan bir tweet atılmış. İşte bir bilgi var. İşte AKP'nin bir il başkanlığının bir toplantısı olduğu üzerine. Sadece ona bakıp işte ve gazetecileri atıyorlar bu tweetleri, yayılıyor. Sadece buna dayanarak bir haber yaparsan yanlış yapıyorsun. Çünkü bir merak ettim ya, gerçekten il başkanlığının şey mi bu, programı mı diye. Sadece ajansa bakıp kontrol ettim ve aslında il başkanlığı değil, belediyenin bir programı olduğu, işte attığı tweetle alakası yok olayın, biraz çarpıtma var yani, düpedüz. Çok az dikkat etmesen ve o gün işte çok yorgun, 30'a vergilmişsin, her şey zaten gününün bitmesini artık bekliyorsun, iple çekiyorsun. Minik bir dikkatsizlik benim orada manipülasyon yapmamın sebep olabilirdi. O yüzden belki bu işte haber merkezlerinde az sayıda insanla çok fazla iş yapmak dönemi kapanıp artık eskisi gibi daha fazla işte muhabir istihdam etmek belki haber siteleri için. Gazeteler, bence artık zaten yazılı gazete dönemi tamamen kendini rafa kaldırıyor. Bu tercih edilebilir. Çünkü bu sefer iş bölünecek. Daha az işle daha yoğun, daha dikkatli yapılabilir belki. Benim de mesela önerim bu olabilir kendi haber merkezime. Bir nevi Ayça, sizde biraz bir uzmanlaşma var, yani en azından alan paylaşımı var. Bunun faydalarını gördüğünüz oluyordur muhakkak, yani bunu söylemek bile abes ama evet. Nasıl açıklayabilirsin? Çünkü şöyle bir kere hani zamandan ve emekten tasarruf ediyorsun. Hani çünkü uzman olan, yani o bir haberi 50 kez yapmış kişi 51. kez yaptığında nasıl doğrulayacağını, nereden doğrulayacağını biliyor. Bir bilgiyi okuduğunda zaten onu sezgisel olarak yok bu böyle olmamıştırı anlayabiliyorsunuz. Hani mesela yargı ile ilgili ben bir haberi okuduğumda bu böyle denmemiştir, bu böyle olmamıştır diye bir en baştan zaten hani hiç yani herhangi bir teyit mekanizmasına başvurmadan da onu anlıyorsunuz. Yani yargı haberi yapan bunu anlıyor. İşte iklim haberi yapan diğerini anlıyor. Yani o hayatın olağan akışına uygunluk konusunu o konuda uzman olan kişi daha çabuk ve daha net bir şekilde değerlendiriyor aslında. O konuda olumlu tabii ki. Bu sosyal medyadaki bu haberimsi hesaplarla ilgili de bu aslında çok gazeteciliğin konusundan çıkmış durumda bence. Hani bu işte Amerika'da Trump'ın bas bas bağırdığı post-truth dönemi, troller dönemi, yani aslında hani yaşadığımız çağda çok
tuhaf bir hakikaten yani post-truth döneminde mesela bu hesaplardan bazıları işte 6-7 ay önce hepsi birden aynı zamanda açıldı. Mültecilerle ilgili böyle yalan yanlış ya da doğruyu çarpıtan tepki çekecek şekilde haberler, yani haberler de demeyeyim, tepki çekecek videolar ve işte bazı savlar ileri sürdüler. Onun üzerine büyük bir mülteci karşıtlığı sosyal medyada yükseldi. Onun üzerine Zafer Partisi kuruldu ve onlar daha da bunu yükselttiler ve devam ediyorlar. Sonra hesaplar 2 ay önce kapandı ya da bu konuyla ilgili hiçbir şey yazmamaya başladı. Yani yok, yani sanki Türkiye'de 2 ay önce mülteci konusu tamamen çözüldü yani. Bir anda puf 24 saat içinde yok oldular. Yani bunu hani seçimlerden önce de çok göreceğiz. İşte Amerikan seçimlerinde çok konuşuldu orada. Yani bu çok hani gazeteciliğin konusundan, yani hem gazeteciliğin konusu çünkü bilginin yayılması ve direkt dezenformasyon, ama bir yandan da hani siyasetin de daha fazla konusu gibi geliyor. Çünkü hani gerçekten tek merkezden yönetilen, yani bir tırnak içinde bir operasyonun içine düştük. Ve o dönemde hatırlarsınız mültecilerle ilgili, yani sadece mülteci kelimesiyle bile yazmak hani bir sosyal medya linçine uğramanıza sebep oluyordu. O kadar büyük bir bir kampanya vardı. Bitti bir anda. Hani yarın da başka bir şey için muhtemelen seçim öncesi bunları çok göreceğiz. Yani bu kampanyaları, bu hesapları ve hani bununla baş etmek için dediğim gibi hani medya tamam doğrusunu yazmayı yapabilir ama bu çok basın kuruluşlarının baş edebileceği bir durum değil bu. Aslında çok sormak istediğim bir konuya geldin Ayça. Bu arada bir saati buldu. 2 soruyla sınırlayıp kendimi kapatalım diye öneriyorum. Bu bahsettin yani hani sonuçta sosyal medya kullanıcıların ve toplumun manipüle edilebilmesi sadece Türkiye'ye mahsus bir şey değil. Ama Türkiye'de de editörler olarak birebir sosyal medyada olsun ya da internet ortamında olsun insanların bilgi ve medya okuryazarlığını ölçebilen ön saflardayız ve bu yetkinliklerin aslında Türkiye'de bir yandan da bayağı yetersiz olması, yani hani manipüle edildiklerinin bir farkındalığını bırakın varmaya, hani bunu bir şekilde aktörü olmaya çok açık bir kitle de var Türkiye'de. Yani bütün hesaplar bot hesaplar da değil bir yandan. Yani bu da yine sizce nitelikli bir gazetecilik yapılmasının önünde de bir engel mi? Yani çok mu kolay? Niteliksiz bir iş yaptım ve hızlı bir iş yaptım ve tamam bu tutuldu. Niye ben daha fazla çalışayım, daha fazla özeneyim ki duygusu veriyor mu bir takım medya kuruluşlarına ve editörlere ve gazetecilere? Yani şöyle bir umutsuzluk veriyor. Çünkü yaptığınız doğru bilgi içeren ama sansasyonel olmayan, yani konusu kendi içerisinde önemli olsa da başlıktan bir sansasyon yaratmayan haberlerin okunma oranı çok fazla düştü ve giderek düşüyor. Bunun yanı sıra evet dediğim gibi bot hesaplar değiller. Yani bunları işte yönetenler ve başlatanlar belki bot hesapları ama hani sonrasında yazılan, o hashtag'e yazılan şeylerin %90'ı gerçek kişiler, gerçek kişilerin hesapları. Dolayısıyla ben bu medya okuryazarlığı konusunda son dönemde daha da umutsuzum. Çünkü geçmiş dönemlere baktığımızda hani ben basılı gazetede çalışırken de insanlar haberleri sonuna kadar okurdu mesela. Şu an haberin başlığı bile okunmuyor. Sadece o yani tweet'i okunuyor. Hani tıklayıp başlığına bile bakılmıyor neredeyse. Sadece haberle ilgili tweet okunuyor. Yani benzetiyorum son döneme artık. Böyle orta çağda hani elde meşalelerle linç edecek birini arayan bir güruhla karşı karşıya gibiyiz. Ben bu konuda epey umutsuzum.
O da sadece medyanın yapabileceği bir şey yok orada aslında. Yani tamamen de aksi yolda çaba gösteren bir hükümet de var. Deniz, sen ne düşünüyorsun? Yani T24'te de benzer sorunlarla mutlaka karşılaşıyorsunuzdur. Şöyle ben okuyucuların, yani işte Twitter'da, sosyal medyada bizi takip eden veya kendi işte sosyal medyada, ya bizde olmak zorunda değil, başka yerleri takip eden çoğu insanın bir medya okuryazarlığı bilgisine sahip olduğunu düşünmüyorum. Yani baktığı şeyi filtrelemiyor. Sadece bakıyor ve özellikle eğer ona yakın bir kaynaktan gördüyse bunu, işte kendi siyasi eğilimine yakın bir gruptan veya bunu doğru olduğunu kabul ediyor. Yani o da aslında yanlış bir şey paylaşıyor ve seni manipüle ediyor olabilir. Ama bunu düşünmüyor ve bunun doğru olduğu kanaatini yayıyor. Bunun karşısında bulunduğu diğer mecralara da bir linç kampanyası yürütüyor. Hayır, bu yanlış, şöyle şöyle, çünkü şuradan gördüm. Aslında o bilgi doğru değil. Sosyal medyanın ya hem yeni çağda, ya gazetecilik için çok önemli. Bunu yadsıyamayız artık, yani yepyeni bir alan. Ama aynı zamanda çok tehlikeli. Yani sizin yaptığınız doğru bir haber yanlış bir haber olarak etiketlenip yayılabiliyor yani. Bilmiyorum. Bundan sonraki süreçte daha da korkunçlaşacak. Çünkü bu yeni sansür yasasıyla birlikte insanların aslında daha fazla şeye erişip kendini donanımlı hale getirebileceği bir noktada, çünkü daha fazla kaynağa sahip internette, daha kötüye gidiyor durum diye düşünüyorum. 2013'te bir okuyucuların haberi değerlendirmesiyle şimdi değerlendirmesi arasında çok büyük farklar var. O dediğin çok önemli bir yandan da, yani o işte yankı odası meşhur tabiriyle anılan, yani kendi yankı odasında gördüğü dünya dünya durumuyla çelişmeyen bir bilgi olduğu zaman hemen onu doğru kabul etme refleksi gelişti. Halbuki orada da manipüle ediliyor olabilir ama onu sorgulamama ya daha Evet. meyyal insanlar gitgide. Son sorum, çok da vaktinizi almayalım çünkü yani gerçekten şurada 4 kişiye oturup tartışıp çözemeyeceğimiz konuları konuşuyoruz günün sonunda. Ama şey konusu, yani hani tam da bu yaptığımızı aslında kimse yapmıyor basında artık. Giderek herkesin bir araya gelip şu sorunlar var ve basın olarak nasıl bir önlem alabiliriz konuşabilecekleri e, mecra alanlar çok daraldı. İşte basın konseyi dediğimiz yer yok hükmünde. Gazeteciler cemaati, gazeteciler sendikası olsun. Zaten sendika şu an, yani hani özlük işleriyle uğraşsa zaten yapacağı fazlasıyla iş var. İşte Faruk Bildirici'nin kişisel çabaları var. Bu konuyu çok önemsediğini biliyoruz ama o da yani hani bir kişi de bir yere kadar bir şey Bir kişi, yapabiliyor. evet. Ya günün sonunda neden bunu yapamıyoruz? Bunun önündeki engeller neler ki editörler de çok bir yandan çok açık buna. Yani hani Bence biraz normalde sendikal işte gazeteciler iki sendika işler halde. Biraz daha gazeteciler bile kendi arasında kamplaşmış, tırnak içinde, durumda. İşte bir sendikaya ait olan öbür sendikayla çok iletişim halinde değil. Ya da işte iki sendika oturup gerçekten son bir sansür yasasında sanırım birlikte bir açıklama yaptılar. Onun dışında beraber bir çalışma yapıp işte bu sorunları nasıl aşabiliriz diye bir şeyleri yok, girişimleri yok. İnternet gazetecilerinin de özlük haklarına vesaire sahip çıkabilecek bir şey yok, sendika yok. O yüzden internet gazetecileri yeni kendince bir şey arayışında. Sendika değil söylediğim şey, ama sadece birbirinden haberdar olmak için bile işte GDA gibi girişimlerde bulunuyorlar. O birlikteliği sağlayamadıktan sonra, yani gazeteciler bir araya gelip bir şeyleri tartışamadıktan sonra bence bir ilerleme kaydedilemez. basit tabirle. Ayça, sen nasıl görüyorsun durumu? Yani bir de gelişimi yani hepimizden daha iyi de değerlendirebilirsin.
Yani evet, öncesinde dediğim mesela 10 yıl öncesinde gazeteciler genel olarak medyanın durumuyla ilgili sorumluluk almaya, bir araya gelip ortaya bir şey koymaya, işte tavır almaya daha meyilliydi. Evet, doğru tespitin. Şu an durumumuz bizim artık hani bunu yapmıyor oluşumuz, buna bu şekilde girişimlere gazetecilerin çok da destek vermiyor oluşu. Yani bence iki önemli sebebi var. Birincisi, gazetecilerin özlük hakları o kadar geriledi ki o konuda o konu daha da öne çıktı haliyle, hani ekonomik durum, yani bu tür işte ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, editoryal bağımsızlık gibi konuların haliyle önüne geçmiş durumda. Hani böyle bir sıkıntı var. İkincisi de yani buna az önce de benim hani çizdiğim karamsar tablo ve çok şey diye bitirdim ya, hani Evet. hakikaten yani ne yapılabilir bilmiyorum ve umutsuzum da. Hani bir de bu sadece Türkiye'ye özgü bir durum olsa, hani bakalım işte şu ülkede şöyle çözülmüş, hani belki biz de örnek alırız diyeceğim. Ama bütün dünyanın içinde bulunduğu bu orta çağlaşma, genel orta çağlaşma sonucu insanlarda bir umutsuzluk var. Hani bu da bir şeyler yapmaya çabalamaya adım atmamamıza sebep oluyor. Çünkü şey görüyoruz, hani çok düzeleceğine dair çok umudumuz yok. Ben de maalesef katılıyorum umutsuzluğuna. Yani böyle umutsuz bir tabloyla kapamak da e, çok hoş bir şey değil ama günün sonunda. Tansu, sen e, bu çalışmanın sonucu olarak hani ne diyebilirsin? Hani nasıl e, yeni rolünü nasıl özümsedin ve bu işin önemin konusunda duyguları nasıl değişti? Yani ilk başta ne düşünüyordun ve şimdi ne düşünüyorsun? Yani. Söyleyeyim ya, açıkçası benim için bu kadar heyecanlı bir projeydi çünkü daha önce hiç yapmadığım bir işti. Nasıl yapılacağına dair çok bir fikrim yoktu ama pratiklerle üzerinden giderek bir şekilde ilerledik ama çok fazla şaşkınlığa uğradığım meseleler oldu. Yani hiç hata beklemediğim haberlerde hatalarla karşılaşmış oldum. E, Ya da tamamen haberin yanlış olduğuyla karşılaştım bazen. Bunları gördüm ve dolayısıyla beklenmedik yerlerden gelince hakikaten o sorgulama ihtiyacı ve nasıl desem, yani hani şöyle bitirmek istiyordum şahsen günleri. Hani bu habere de baksam, şu habere de baksam arzusu geliyor bir yerden sonra. Çünkü tedirginlik oluşuyor insanda. Acaba burada da bir hata var mı? Burada da bir yanlış var mı? Düzeltilmesi gereken bir şey var mı? Diye bir, yani çünkü öyle bir iletişimle çalıştığımız için hem Deniz'le hem Sahiplenme Ayça'yla. oluştu. Bir Evet, evet, sahiplenme yani oluştu. evet, yani çok hakikaten, çünkü katkıları alma biçimleri de çok iyiydi. Yani Kesinlikle. detaylıca raporlara bakıyorlardı ve çoğunu da işliyorlardı haberlerine, ki bu da çok iyi bir geri dönüştü bizim için. Yani aldığımız yeni bilgilerin habere eklenmesi bile çok ayrı bir özel bir geri dönüştü, öyle söyleyeyim. Dolayısıyla ya sadece hata düzeltme bağlamında söylemiyorum. Dolayısıyla hani kıymetli bir iş oldu diye düşünüyorum. Yani bu süreçte keşke daha uzun olsaydı ve aslında bu işi yapan daha fazla kişi olabilseydik de daha çok haber için bu hizmet sunabilseydik. Ama nihayetinde şu anda bitmiş vaziyette ve Evet, böyle bir geri bildirimde bulunacağımız için UNESCO'ya ne mutlu bize. evet, Tamam, senin de emeklerine sağlık. Yani dile kolay. teşekkür ederim. Senin de emeklerine sağlık. Hepinizin emeklerine. Hmm, Deniz, Ayça, çok teşekkürler, vakit ayırdınız bu yoğunlukta. Yani ona da değindik Biz zaten. de teşekkür ederiz proje Hmm. için.
Ne demek yani, aksine biz teşekkür ederiz çünkü Zaten biz teşekkür ederiz. Çok keyifli, çok uyumluydu sizinle çalışmak. Çok sağ olun. ve haber merkezini açmak çok yani cesaret ve şey isteyen bir şey, Evet. yani hakikaten o şeffaflık çok, onu bize sağladığınız için çok çok teşekkür ediyoruz tekrardan. O zaman yayını kapatıyorum. Son bir teşekkürle efendim, izleyenler ya da dinleyenler, çok teşekkürler bu sorunlarla dolu yayını izlediğiniz için ve hoşça kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz.